Değerli dostlar, sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sinan ile Gala Manşet bu haftada dop dolu muhteşem yorumlarıyla gene Galatasaray'ın nabzını tutmaya devam edecek. Şimdi size lig maçları, oynadığımız Avrupa Kupası Şampiyonlar Ligi maçı, Juventus maçı ve bu akşamki Konyaspor maçlarıyla ilgili fikirlerimi, düşüncelerimi, olanları, bitenleri size kısaca anlatmak istiyorum. Yayınıma hoş geldiniz. Takip ettiğiniz ve beğendiğiniz için ayrıca size çok teşekkür ediyorum değerli Galatasaraylılar. Evet, tişörtümü de beğenmişsinizdir. GS Store'dan lütfen bol bol alışveriş yapın. Bir tane yanında gördüğünüz gibi Forza Gala var. Bir tane bu var. Bir tane de aldım. 3 tane toplamda. Sweatshirt aldım. Dönem dönem siz de lütfen GS Store'dan alışveriş yapmayı ihmal etmeyin. Değerli dostlar, böylece takımımıza destek oluyoruz her anlamda. Evet, birkaç haftadır yayınlar yoktu diye arkadaşlar özelden yazıyorlardı. Çünkü bilgisayarım yaklaşık 3 haftadır tamirdeydi. E, ve işte bir takım teknik aksaklıklardan dolayı yayınları yapamadık ama şimdi karşınızdayız. Neyi eksik atladık? Hemen ben size söyleyeyim. Çaykur Rize maçı zaten 3-0'lık deplasman galibiyeti. Çok kolay bir galibiyet oldu. Güzel oynadık. Çok fazla abanmadık, asılmadık. Net bir 3-0'lık skorla maçı aldık, geldik. 19. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın Nao Lang'ın pasıyla attığı gol. Barış Alper Yılmaz'ın Yunus'a attırdığı gol ve Victor Osimhen'in kendi yarattığı bir pozisyonla attığı golle beraber 73. dakikada zaten 3-0 oldu. Ondan sonra da top çevirerek topu şey yaptık. Zaten ligi, yani hep söylüyorum, ligle ilgili çok fazla bir Galatasaray üzerinde yorum yapmaya gerek yok. Yani Galatasaray gibi konsantre olup mücadele ettiği an itibariyle Galatasaray önünde ben bir rakip olacağını düşünmüyorum. Çünkü yani 217 milyon euroluk bir takıma karşılık 22 milyon euroluk bir takım ki bence Çaykur Rize için 22 milyon euroluk takım bile gayet iyi bir değer. Yani onda biriyle oynuyorsun. Deplasmanda oynasan bile ki bizim Çaykur Rize ile aramızda bir husumet vardır. Ona rağmen gayet iyi bir maç ortaya koyuyorsun. Güzel bir oyun çıkartıyorsun. Ha, dönem dönem oyun içerisinde e, yanlış doğru işler oluyor mu? Oluyor ama yani ligde bunun her şekilde telafisi var. Ondan sonra geçiyoruz. Nereye? Ondan sonra efendim Çaykur Rizespor 3-0'ından sonra bir 5 gün sonra Eyüpspor'la oynuyoruz. Zaten iki yani Eyüpspor maçına şöyle hızlıca baktığımızda tık 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 ne yapmışız? İkinci dakikada Yunus'la attığımız bir gol var. Arkasından hemen 33. dakikada Mario Icardi ile attığımız bir gol var. Sonra işte Mario Icardi hat-trick falan filan derken kendi kalesine atılan gollerle biz 5-1 gibi net bir skorla sağdan ayrılıyoruz. Bir gol yememiz de belki dezavantaja gelebilir ama rakibin 38. dakikada kırmızı kart alarak oyun dışı kalması da zaten işimizi çok kolaylaştırdı. Bu maçın özelinde de Galatasaray 189 milyon avroluk bir takımla, Eyüpspor'da 13 milyon euroluk bir takımla gene %7'lik aramızda bir fark var. Yani %7'mize tekabül eden, %10 bile değil yani baktığınız %7'mize tekabül eden bir takım 5-1 yenmemiz Türkiye Ligi'nde Eyüpspor'un da sallantılı bir dönemde olduğunu da düşünürsek kendi iç sahamızda gayet normal. Yani bunun da teknik analizini yapmaya bence gerek yok. Gene dediğim gibi oyun içerisinde artılarımız, eksilerimiz, doğrularımız, yanlışlarımız oldu. Tabii burada en önemli şey Rize maçında da Eyüpspor maçında da yaptığımız hatalardan ders almamamız bize ligde pahalıya mal olacak, ben demiştim daha önceki yayınlarımda ama e, galibiyet geldiği sürece, kazanan takım hep haklı olduğu sürece kimseye de bir şey denmiyor ülkemizde. O yüzden de oyna devam şeklinde yola devam ediyoruz. Bu arada ben neye bakıyorum diyecek olursanız burada bilgisayarım var. Siz ekrandan görmüyorsunuz ama bilgisayarımdan destek alıyorum. Maçkolik sitesinin verilerini size sunuyorum. Bu sunduğum verilerin çoğu Maçkolik sitesinde yayınlanan veriler değerli dostlar. Bunu da hatırlatmadan geçmek istemedim. Arkasından muhteşem bir Juve maçı. Şimdi Juve maçını iki şekilde okuyabiliriz. İşte takım maç seçiyor. Evet. Takım Juve'ye karşı çok istekliydi. Evet. İlk yarı itibariyle güzel oynayıp yoktan var edilen bir pozisyonda gene Osimhen'in ortaya karıştırdığı, Lang'ın yanlış kararlar vererek topu bir zora soktu. Arkasından Sara'nın
doğru noktada doğru plaseyi yaparak hakikaten böyle çok sevdiğim vuruşlardır bunlar. Ceza sahası dışından plaseler böyle falsolu çata diye böyle yan filelerinde tozunu alarak harika bir golle bizi 1-0 öne geçirdi. Sonra ne oldu Juventus maçında? Bak burası çok önemli. Bazı şeyi yani maçın heyecanıyla, taraftarlık ruhuyla kazanılan 5-1'lik o muhteşem skorla bazı şeyleri atlayabiliyoruz. İşte o atladığımız şeylerden ders almazsak veya doğru teşhis etmezsek, doğru analiz etmezsek o durumlar gelip bizim başımıza bela alıyor ilerleyen dönemlerde. Hep ben bunu söylüyorum. 1-0 öne geçtik. Santra oldu gol yedik. Niye? Bir anda bir konsantrasyon eksikliğiydi ya bizim eskiden. Hayır abi. O konsantrasyon eksikliğiyle ben onu ifade etmek istemiyorum. Yani Juve o açılışla beraber bir gol atmak istedi ve doğru bir atak yaptı. Yani adamların topu alışı çıkışı bizim sağ içi yayılışımızın yanlış olması. Yani şöyle bir şey oldu ya adamlar hadi şöyle bir şey yapalım. Şuradan da kendimi bir görmem gerekiyor. Kusura bakmayın hemen açayım. Şimdi adamlar şimdi, saçma sapan zaten bir e, şekil. Hadi şuradan anlatayım. Saçma sapan şekilde zaten biz bir dizilişe başladık şeyde. Söyle adını. Defans kurgusunda. Adamlar böyle 3 kişiyle geldi. Langırt diye gol attı. Niye? Çünkü orta sahanın oralarda biz doğru Barış'la beraber doğru bir şey yapamadık. Topu savunamadık. Adamlar geldikleri 3 kişiyle ondan sonra bize çok rahat bir gol attılar. Niye? Çünkü şuradan geldiler. Bu alandan. Şurada topu çok fena bir kayara kaybettik. Geldi. Bunun önüne çıkmadık bu adamın. Bu adamın önüne çıkmadığımız için şuradan rahat bir ortayla arka direğe doğru koşan adamı gördü. Buradan da kafa pasıyla yerini alamamış defans, dağılmış bir kurgudaki defansın önünden boş kaleye topu vurarak birinci gol attı. İkinci golde de gene pozisyon alamadık. Davison şuradan Davison şuradan gelen adamı 2'ye 1 yaptılar. Şurada biz defansı buraya kurduk. Şunu adamları da yok edelim. Tıp. Şuraya da kaleci koyalım. Bizim kaleci olsun bu. Ne diyelim şimdi buraya? Şimdi buradan gelen adama Davinson Sanchez buradanki gelen adama çıktı. Buradan topla gelen adama. Bu adam buradan bununla beraber bir e, ondan sonra Alver'le şuradan çok güzel bir Alver'le buna çıkınca tamam mı? Yani şuradaki adam geldik. Buna çıkınca ondan sonra buna doğru çıkınca e, nerede ya? Kafam karıştı. Şunları da yok et. Şimdi Davinson Sanchez buraya doğru çıkmaya başladı. Şuraya doğru çıkmaya başlayınca şu gelen adamın önüne. Çünkü orta sahadan gelen adamı göremedik. Bu adam ondan sonra şöyle güzel bir verkaç yaptı. Şuradan şöyle şu arkadaşını gördü. Şurası şöyleydi. Şu arkadaşını gördü. Ondan sonra koşuya devam ettik. Buradan Davinson Sanchez buradan patladığı için bu herif bunun önüne kaldı. Ve o noktadan vurduğu düzgün bir vuruşla da Juventus'u 2-1 öne geçirdim. 2-1 öne geçince şöyle bir şey olmaya başladı. Davinson yuhalanmaya başladı. Yunus yuhalanmaya başladı. Çok tehlikeliydi. Allah'tan biz golü böyle 30. dakikalara yakın yediğimiz için 32'lerde falan orayı çabuk atlattık. Yani bir 10 dakika böyle bir taraftar da bocaladı, takım da bocaladı. Eyvah 2-1 biz gidiyor muyuz falan. Çok şükür İtalyan futbolunun o alışılagelmiş ezberi ve ne diyelim ona bizi kurtaran salaklığıyla beraber bir defansa çekildi Juve. Yani bir kafası karıştı. Yani o gollerden sonra bir defansa çekilelim, bu yarıyı böyle bir 2-1 bitirelim kafasına girdiler ve çok fazla atak yapmadan biz o birkaç atakla bir toparladık. Taraftar da kendini toparladı. İlk yarı 2-1 ile içeri attık ki bence 2-2 ile içeri atabilirdik. Çıkışıyla beraber genel yangın Osimhen'in ortayı karıştırmasıyla gene kale önünde e, e, tamamlamasıyla 2-2'ye gelen pozisyonda hakikaten çok kıymetliydi. Hemen daha böyle 49. dakika yani ilk 50 dakikada ilk 5 dakikada bu golü bulmamız bence müthiş. Müthiş. Yani oradan dedim ki bu maç buradan gelir. Sonra arkasına hemen 3-2 yakalamamız. E, Davison Sanchez'in
Sara'nın muhteşem ortasıyla ki hakikaten yani adam bir şut çıkarttı böyle zıban yani. Sara müthiş vurdu. Hani Davinson çarptı top diyelim yani omuzuna çarpıp gol oldu. Yani bence gol orada Sara'nın da. Akabinde biz 60'ta golü bulduk. 67'de bir de adamların kırmızı kart görmesi zaten Juventus iyice bir dağıldı. Ne olduğunu şaşırdı. Gene Victor Osimhen'in ortayı karıştırarak Neolang'a e, şey yapması, bir karambol yaratmasıyla diyelim. Ondan sonra ki orada Osimhen kızmıştı. Ne yapıyoruz lan biz falan filan gibisinden. Yani farkındaysanız bak bir hep bir şey anlatıyorum. Bir tane daha pozisyondan sonra gene anlatacağım onu. Yani arkadan defansın yani ya müthiş bir zekaydı ya. Müthiş bir zekaydı. Yani şuradasın. Burada herifler top çıkartmaya çalışıyorlar. Geri pas atıyorlar. Sen burada elini kaldırmışsın, pozisyona küsmüşsün. Abi bir anda koşarak gelip buradan basıp ondan sonra alıp Neolang'ın buradan çok akıllıca hareket etmesiyle boş kaleye attığı gol hakikaten efsaneydi. Bak hakikaten efsaneydi. Gene Boye'nin sol çaprazdan girerek vurduğu topta da Osimhen'in büyük katkısı olduğunu pozisyonu seyredenler hatırlayacaklardır. Çok da güzel bir pozisyon oldu. Şimdi 5 golün neredeyse 3'üne 4'ünde Osimhen'in ortayı karıştırmasıyla e, bir pozisyon yarattığımızı görüyorum. Her pozisyon içerisinde Osimhen resmen çok istedi. Defansa geldi top çıkarttı, orta sahaya geldi top çıkarttı falan. Juventus'un ona karşı bu transfer görüşmelerinde yapmış olduğu bu davranışın hesabını adeta sahada kükreyerek, bir aslan gibi kükreyerek sordu. Ha, burada Yunus'un bloklar arasında gezinmesi efendim çok kıymetliymiş 10 numara falan ama orada bir sıkıntı vardı. Hep ben söylüyorum. Osimhen diyelim ki defansınla beraber koşarken böyle giderken Yunus toptayken anlatabiliyor muyum? Buradan şu pasları hep yanlış attı. Yani Osimhen buraya hareketlenirken Yunus buraya attı. Osimhen buraya koşmak isterken Yunus böyle attı topları falan. Ara paslarda Yunus'un o pozisyon becerilerinde tam yeteri kadar anlayamadığı, çalışmadığı yani bir frekans sağlayamadığı şeyler çok açıktı. Çünkü Yunus açık alanda topu alıp kontrada neler yapması gerektiğini iyi bilen çocuk ama istasyon olmayı ve Osimhen'le bir uyum sağlayamadığı için maalesef 10 numarada sapıttı. Yani çok geniş alanda kaldı. Yani Yunus şu alanı kullanan yani şu alanı veya bu alanı kullanan çocuğa şu alanı verdiğinizde bir anda şaşırdı ve ne yapacağını bilemedi. Bu da bizim bence oyun içerisinde o alanı kullanamayarak mesela Lemine'yi orada kullan. Lemine o alanı 10 numarayı iyi kullanır. Yapmışlığı var Lemine'nin. Anladın mı? Hani Lemine'den ondan faydalanabilirsin. Eski diri bir İlkay'dan faydalanabilirsin. Çünkü oyunu okuması, topu kaçırması, kimin nereye koşu atacağını sezmesi, bilmesi. Yani ayak koşusundan bu tarafa gösterdiğinde mesela Osimhen vücut fake atıyor. Buraya doğru gösteriyor. Garibim Yunus onu oraya koşacak zannedip pat diye pası atıyor. Aslında Osimhen öbür tarafa doğru hareketlenmiş oluyor falan. 5-2'lik galibiyette konuşulacak çok bir şey yok. Çünkü hakikaten iyi mücadele ettik. Yani sonlara doğru belki e, Okan Buruk'un oyuna Icardi atması bile ne kadar istekli olduğumuzu açıkçası gösteren bir maç oldu günün sonunda. Hani Icardi'ye belki onur etmek için attı, belki skor almak için attı ama maçın sonunda skor almak avantajlı attığını söylüyor ama orada başka değişikliklerle biz belki 6'yı da daha da rahat bulabilirdik ama önemli değil. 5-2 hakikaten müthiş bir sonuçtu. Ama bakıyoruz ki Juventus'a da Juve'de eski Juve değil. Şöyle bir kadro değerine baktığımızda 412 milyon euroluk bir takım çıkmış bize karşı ve 217 milyon euroluk bir takımla mücadele etmişiz. Onlara karşı ama şimdi şöyle bir sayıyorum. Di Gregorio, Bremer, Kelly, Kalulu, Cambiasso ki Cambiasso'nun 46'a çıkması bizim çok işimizi gördü. Sağ ol Spaghetti. Aman be Spaghetti diyeyim ben kısaca olsun. Adamın bir anda ismini toparlayamadık. İyi mi arkadaş? Bu da enteresan oldu yani. Spalletti. Doğrusunu söyleyeyim de sonra şey yapmayın. Yani 34'te Bremen'in çıkması çok etkili oldu. Cambiasso'nun çıkması çok etkili oldu. Yani şu iki değişiklik Juventus'ta baya böyle o siyahla beyaz arma rengi gibi değişiklik oldu. Kenan da sağ olsun çok abanmadı bize karşı. Güzel oynadı. Vallahi abi yani ne diyeyim işte yani kadroya baktığımda Cambiasso, Conceição, Kenan Yıldız, McKennie, Thuram, Kopenhagen zaten ondan da o uzaktan attığımız golü ondan yedik. 2 tane yani hem kale dibinde tanımladı hem oradan tanımladı. Dur bakalım şimdi şu ne diyor? Ha.
Bir de bu arada bugünkü Konya maçına da şimdi giriş yapayım. Hı, ne diyor? Heh, doğruymuş. Dur bakalım. Şimdi Konyaspor maçına gireceğim de Bünyamin Gezer TRT Spor'da bizim bu iptal eden Konya golü ile ilgili yorumda bulunuyor. Onu da hemen dinleyip canlı canlı size aktarmak istiyorum. Biz bu arada da Konya maçının hakikaten 5-2'lik Juventus maçı da hem Juventus'un Avrupa Kupası'nda 5 yememesiyle hem bizim uzun zaman sonra bir 5 atmamızla falan çok kıymetli bir hale geldi ve kuvvetle muhtemelde o turu geçtik gibi duruyor ama ayaklarımız yere bassın. Okan Buruk da maç sonunda ayaklarımızın yere basması gerektiğini, Konya maçı arkasından Juve'nin deplasman olduğunun oranında çok kolay olmayacağını, taraftar baskısıyla sıkıntı yaşayacağımızdan bahsetti. Neyse bakalım. Kaleci sabit bir şekilde kaleyi kurtardı. Neyse. Sonra geldik Konya maçına. Şimdi Konya maçında dedim ki eyvah şimdi yani Juve maçı, öncesindeki Eyüp maçı yaptığımız hatalar falan. Şimdi Okan Hoca dedim acaba buralarda neler yapacak? Nasıl bir şey yapacak? Çünkü bu arada Konya ligde 13. E, 4 aydır galibiyeti yok. E, ve teknik direktörü değiştirmişler. İlhan Palut'u almışlar oyuna. Bu da bizi tehlikeye sokuyor dedim. Tamam. Boya'ya penaltı yapmamış hakem. Konya maçını iptal eden golümüzü. Tamam. Tamam. Kale arkasından sağdan soldan. Estara Bim. He, evet İslam dışı düşmüş Boya. Doğru. İslam dışı düşüyor. Çünkü kaleciyle çarpışıyor. Çarpışma diyelim hadi penaltı olmadığı için. Tamam. İki oyuncu gerekir. İlla kaleci olmasına gerek yok. Yani kaleciyle beraber bir oyuncudur o aslında. Hep kaleci olarak adlandırılır ama iki oyuncu olması gerekiyor. Yani kaleci olmasa dahi iki oyuncu olursa defans oyuncusu gene offside olmuyor. Bilginiz olsun. Yine kaleci aranmasına gerek yok offside kuralında. Ha, biraz geri, ileri geri başladık şimdi. Evet, bu eşekten offside düştüğü için tamam götünden dolayı çizgi çekersek bu ay düştü ve yerde Konyaspor'un arkasına düşmüş durumda. Evet, 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 evet. Şimdi Boya yerde ya pozisyonu hatırlayın ve düştü Konyasporlu biz gol atarken. Burada efendim bu Konyaspor golü engelleyebilir miymiş? Engelleyemez miymiş? Buna bakılması gerekiyormuş. Bak bak bak. Yani bir şey atlayacaklar ya. Dur bakalım nereye gidiyoruz. Dur bakalım nereye gidiyor.
Ayak kalkıyormuş Boya'nın. Faul olarak da adlandırılabilirmiş Konyasporlu'ya yaptığı hareket. Boya'ya düşerken ayağını fazla kaldırmış. Normalde o kadar kalkmaması gerekiyormuş. Evet, çok güzel. Neyse, Konyaspor'un bu arada beraberlik, mağlubiyet, galibiyet, beraberlik, mağlubiyet şeklinde gidiyor. Ve en son 4 ay önce 2 gol atabilmiş bir maçta. Nerede bakıyoruz? 23 maç oynamış. 5 galibiyet, 8 beraberlik, 10 yenilgi. Ondan sonra attığını yenildi de göremiyoruz. Yavaş geri geri başladık. Efendim, toplu oynama istatistiklerinde 61-39'uz. Kadro değerleri açısından baktığımızda 160 milyon euroluk bir takım çıkmış. Onlar 20 milyon avroluk bir takımla çıkmışlar ki bu arada adamların önemli oyuncuları bir tane Kramer yedek, bir tane oyuncuların da kadro dışı atmış bu İlhan Palut. Önemli adamların. Önemlilerinden bir tanesini. Enis Bardi yedekten girdi. O da önemli bir oyuncusuydu. Vay arkadaş. Oyuncu gidecek gidemiyormuş. Neyse. Anlaşıldı. Zaten baştan ben anlamıştım Bünyamin'in lafı nereye getireceğini. Çok da benim için şaşırtıcı olmadı. Sen ilk yarıyı nasıl oynuyorsun? Salah'ı sol öne atmışsın. Yunus'u 10 numara atmışsın gene. Sané'yi sağa atmışsın, sağ açığa. Boe, sağ bek, Singo ve Abdülkerim'le bir defans tandemi yapmışsın. Gene bunu yaptığımızda Frankfurt'tan 5 yemiştik. Solda Eren Elmalı, Sara Lemina önlerinde böyle bir Icardi'de forvet de 4-2-3-1'i çıkartmış yani. Icardi, Salah, Yunus, Sané, Sara Lemina, Eren, Abdülkerim, Singo, Boy. Uğurcan da kalecimiz. Çok güzel. Tamam, tandem Konyaspor maçında olabilir. Kötü bir takım mı? Değil. 130-160 milyon avroluk bir takım. Yedeklerde maçı çevirecek adamlar var mı? Var. Takım yoruldu mu? Yoruldu. Juventus maçına daha taze bir 11'e çıkmak istiyor olabilir misin? İstiyor olabilirsin. İkinci yarıda skor avantajını alınca kuvvetle muhtemel Sanayi, Yunus, Salahi, Yunus ve Apo Kerim'i oyundan alıp oraya da belki de Saray'ı da oyundan alıp bir daha taze, fresh oyuncular atacaktın kuvvetle muhtemel. İlkay'ı atacaktın belki. Aspiri'yi atacaktın belki. Yani böyle bir Kaan Ayhan'ı atacaktım belki. Yani böyle bir oyun planı vardı aklında. Çünkü neredeyse Juventus maçından sonra 10 kişinin yerini baktığında değiştirmiş oldun. Ve o 10 kişinin yani 10 pozisyonun yeri değişince de bir anda kafa karışıklığı oldu. Niye bunu söylüyorum? Yunus 10 numaraydı, Sara 8'deydi, Apokerim yerindeydi. Bunun dışındaki izdeydi doğru. Apokerim yerinde Jakob Salah'ı sol öne attın. Bunun yerine Boya'yı attın. İşte Sanchez oyunda yok. Uğurcan kalede. Yani gördüğün gibi oyunda olan sadece iki kişinin yeri doğru. Yani 11'lik 11'de baktığında Yunus'la Sara'nın yeri doğru. Salah oyunda ama sol önde. Normalde sağ bekte oynuyor. Gibi bir değişiklikle çıktın Konya maçına. Ama ilk yarı itibariyle baktık ki biz oyunda yokuz. Yani sahaya çıkmamışız. Çıkmadığımızda maalesef çok belliydi. E, Ve ilk yarıyı bayağı çöpe attık. Ben bu gibi maçlarda hep neye götümü yırtıyorum? Diyorum ki arkadaşlar ilk 10 dakika, ilk yarım saat adamlar dirençli olacaklar. Dikkat edeceksin. Burada biraz ikili vereceksin, alacaksın, alver yapacaksın, çok basmayacaksın, kendini tutacaksın. Doğru hücum yapacaksın, üstüne çekeceksin, arkaya alan açacaksın, pres yapacaksın çaktırmadan. Yani ön alan presi full yapıp yani eski Galatasaray gibi oynamayacaksın. Bazen bakacaksın heriflerin oyun iştahına, nasıl gidiyorlar, ne oynuyorlar, ne yapıyorlar, seni çıkartmamaya çalışıyorlar. Adamları ön alan presle başladı zaten dakika bir gol bir. Yani bu da senin oyun içerisinde nasıl bir tempoyu ilk 10 dakikada oyunu görüp kalan 35 dakikayı nasıl şekillendirmen gerektiğini teknik direktör olarak görüp buna göre müdahale etmen gerekiyor Konya maçı.
maçında. Yani istek, arzu, oyun temposu, oyun planı, Icardi, topu nereye taşıyacağız? Topu koşturamadık. Kendimizi koşturamadık. Sané'ye ver topu 5 kişi dribling yapsın. Yaptı. 2 kere topu ezdi. Bir tanesinde de hadi ikisinde de Icardi topu ezdi. Üçüncü atan yok. Yani kaleye şutun yok neredeyse. Bir tane Icardi'nin sağ çaprazdan gelip vurduğu yan filelere giden şutu var. Başka da şutun yok. Pozisyonu yok neredeyse ya ilk yarı itibariyle. Yani toplamda 6 şut çekmişsin. Onlar toplamda 9 şut çekmiş. 2 tane isabetin var. Toplam bütün maç boyunca Galatasaray'ın 160 milyon avroluk kadrosunun zaten maç sonunda baktığımızda %85 bizim XG beklentisi var. Adamların 0.58 bizim gol beklentisi. 1.85 adamların XG'si vardı oyun içerisinde. Bu da zaten oyunu ne kadar yanlış oynadığımızı göstergesi. Sen ikinci yarı ne oldu? İlk yarı bu oyuna çıkmayan Galatasaray ve sahada varlık gösteremeyen Galatasaray'da bir mucize gerçekleşti. Okan Buruk baktı ki işler bu sıkıntılı gidiyor. Oyuna Lucas Torreira, Noah Lang ve Barış Alper Yılmaz'ı attı 46'da. Kimi aldı? Yunus'u aldı, Icardi'yi aldı ve Abdülkerim Bardakçı'yı aldı. Bence Abdülkerim Bardakçı'yı almasa çok sıkıntılıydı çünkü bu sefer defansı Lemine aladı. Lemine'yi defansa gönderdi. İyice orta sahaya verdik. Yani abuk sabuk bir şey oldu. Sonra 76'da Aspirilla girdi. 84'te de İlkay girdi ki İlkay zaten girdiğinde maç çoktan bitmişti. Geçmiş olsuna gelmişti iş. Yani diyecek bir şey yok. Hakem golü saymamış olabilir. Evet. O pozisyon gerçekten offside olabilir. Evet. Gerçekten Boya adama faul yapmış, engellemiş olabilir. Evet. Bu gol bize verilmedi. Bu kadar incik cincik offside'da işte yok adam gidiyormuş da dur bekle bir dakika al geri tam topa vururken zaten adam ayağını kaldırmıştı da gidiyormuştu da tutuyormuştu da zıplıyormuştu da offside'mıştı da falanmıştı da mıştı da mıştı da kardeşim geçiniz. Bunu bizim de rakibimize verirler miydi bu gol iptalini? Vermezlerdi. Bize atılsaydı verilir miydi? Gene verilmezdi. Ne hikmetse 6 saniyeler böyle kural doğru dahi olsa abuk sabuk kurallar nedense bir tek bizde işliyor. O gün bugündür 6 saniye kuralı yok. O gün bugündür bir şey yok. Niye sığınıyorlar? Bir tane Sivas'ta attığımız offside'ımsı gol ki bence o gol gerçekten iptal edilmeliydi. Anlatabiliyor muyum? Yani o gol verilmemeliydi. Biz zaten o maçta verilmese dahi biz pozisyonlar bulur golümüzü atardık ama bu maçta biz maalesef pozisyonlar bulup bu golü atacağımız bir an yaşamadık. Yani bu golden sonra dahi takım inanılmaz düştü. Forvetsiz oyun tabii çok yıprattı. İstasyon olmayan yani Icardi'nin bence çıkmaması gerekiyordu. Bir iğne dağıtılıp o boynu omuzu ağrıyormuşmuş. Osimhen'in dizi ağrıyormuşmuş. İşte mışlarla iş geldi. Bir tane de maç sonu açıklama yapmış Galatasaray Spor Kulübü. İşte bu pozisyonda verilen karar rezilliktir. Sene sonunda olacağımız şampiyonluğu da iptal etmek için şimdiden çalışmalara başlayın. Bizi durduramazsınız falan gibisinden. Böyle çıkıp da e, ne diyeyim ben sana hamanda su dövmeye hiç gerek yok. Havaya edilen laflar bir tane açıklamıştık. Taraftarın gazını aldık mı aldık. Burada başkan, Metin Başkan, kimse en rütbelisi o arada Konya deplasmanında kim gittiyse maç çıkışında hep olurdu. Hatırlar mısınız maç çıkışında konuşmalarımız? Mikrofonları açıklama yapacağım diye haber salarsın önden. Adamlar da hazırlanır. Dersin ki bu bir rezalettir. Bu rezaletin müsebbibi TFF istifa dersin. Hakemin düdüğünü astırırsın. Bir şey dersin yani. Anlatabiliyor muyum? Yani bir şey dersin ama maalesef bunu bile yapmaktan şu anda imtina eden bir yönetimimiz var. Çok bu kötü. Galatasaray bu kadar dokunabilir olmamalı. Ne hikmetse sadece birçok hakkımız yenen maçtan sonra bir kere başkan konuştu. O da divanda konuştu yanlış hatırlamıyorsam. Bir tane de açıklama yaptı gene taraftar baskısıyla. Yani işte böyle 3-5 tane açıklamayla geçiniz durumlar oluyor. Okan Buruk'u istifaya davet ediyorlar. Bence Okan Buruk'u istifaya davet edecek bir şey yok. O da bu maçı seçti. Takım da maç seçti. Kötü bir yerde mağlubiyet aldık. Tam da onların böyle düştüğü bir köy takımına, İngiliz köy takımına 3-0 yenildikleri bir hafta içi maçından sonra. Şimdi onlar çok sevdikleri PAF takımlarıyla oynayacaklar. Yani daha doğrusu PAF takımı demeyelim, PAF'a hakaret etmeyelim. E, Ne diyorsunuz ona? Yedek takımlarıyla oynayacaklar diyelim satın aldıkları. Ve onlarla
Oynayacakları maçın skorunu da zaten bilmek çok da sürpriz olmayacak. Baştan sona nasıl gideceğini bildiğimiz bir maç olacak. Sıkışırlarsa da bir kırmızı kart, bir penaltıyla maç toparlanır gider. Hafta içerisinde geçen haftalarda bir çalıştay yapıldı. Galatasaray PAF takımı ile ilgili 50 kişi gitmiş. Bahçede bir toplantı yapmışlar. Konudan konuya hızlı atlıyorum. Kusura bakmayın çünkü bu maçın üstünde çok daha fazla bir şey konuşmak istemiyorum. Çalıştay'da dışarıda 2 tane masa olmuş. O masalarda insanlara bir şeyler anlatmışlar. Bence ziyadesiyle olmamış bir çalıştay olarak tarihe geçmiş. Gene Galatasaray'da ümit edelim ki orada doğru şeyler konuşulmuştur da doğru şeyler yapılmıştır. Benim 4 tane sorum var. Bu 4 tane sorum şöyle ki U19'dan itibaren U11'e kadar herkes 4-2-3-1 mi oynuyor? Ön alan baskıyla mı oynuyorsun? Bu önemli. Galatasaray'ın bu yetişmeye çalışan genç sporcuları nerede oturuyorlar, ne yiyorlar, ne içiyorlar, hangi okula gidiyorlar, ne sıklıkla antrenman yapıyorlar? Çok önemli bir konu daha. Haftada 3 mü, 4 mü, 5 mi? Evde doğru beslenebiliyorlar mı? Hani antrenman sahasında belki besleniyorlar ama evde doğru beslenebiliyorlar mı, beslenemiyorlar mı? Bu da çok önemli. Bunun dışında Galatasaray'ın birçok ilde spor okulları var. Bu okullarla entegre mi çalışıyorsunuz? O illerde yaşayan değerli genç yetenekleri bulup Galatasaray'a kazandırmak üzere bir planlamanız var mı? Gibi nazik sorularım olurdu gidebilseydim ama gidemedim maalesef. O yüzden de zaten maç sonunda ne olmuş? Okan Buruk gitmiş, hakemi de tebrik etmiş, oyuncuları tebrik etmiş, bir sürü kişi de tebrik etmiş. Hakemle ilgili çok demek ki söyleyecek bir şey yok. Okan Hoca da hakemi beğenmiş. Şu anda görüntüde izliyorum maç sonunda da bir karartmalar falan vardı. Böyle bir şey yapıyorlar, söyle adını. Işıklandırma şey yapmışlar Konya'da. Evet, durum bundan ibaret. Yeni transferlerimizle, rotasyonla, kaybedilen bir Konyaspor maçıyla ne kadar hazırlıksız olduğumuzu, ne kadar çalışmadığımızı bir kez daha gördük. Bu maç ilk önce Okan Buruk'a yazar. Her galibiyet Okan Buruk'a yazdığı gibi her mağlubiyette Okan Buruk'a yazar. Bir, iki takıma yazar. Benim için de galibiyetler bir Okan Buruk'a yazar, iki takıma yazar. Çünkü hep bir maç seçmede, hep bir maçı oynama kısmında Okan Buruk çıkardığı kadroyu kazanıyorsa doğrudur, yaptığı da işler kazanıyorsa doğrudur, 5-2 kazanmışsan hele Juve'ye karşı doğrudur. Oyun içerisinde yaptığın hatalardan ders almıyorsun, yapacak bir şey yok. Takıntılısın bu konuda, bunu hep söylüyorum ama kadroyu değiştirdiğinde, işte Osimhen olmayıp da Icardi'yi çıkarttığında, işte doğru bildiğin oyunun oyuncularını bozduğunda bu takımın yeteri kadar kalan oyuncuların ezber antrenmanı yapmadığını göstergesi. Yani sen iki takım kurup Icardi'li böyle bir takım kuracaksan idmanların bir kısmını da Icardi'li bu takımı yedek takım yapılarak yapar. Ona göre oyuncu kurar, ona göre çıkardın. Belki de yaptın ama az yapmışsın. Ve takım maalesef bugün sahada yoktu. Juve maçında ben gene güzel oynayacağımızı ve güzel bir maçla kazanacağımız, skora kazanacağımızı, en kötü berabere biteceğine inanıyorum. Çünkü onlar da Como'ya yenilmişler 2-0. Onlar da yokuş aşağı gidiyorlar. Spalletti'nin de durumu pek orada iç açıcı değil baktığımızda. Genel olarak toparlamam gerekirse lig maçları benim için çok önemli değil. Lig maçlarını bizim her türlü kazanmamız gerekiyor. İşte böyle Konya maçındaki gibi kazaya uğramak istemiyorsak doğru çalışacağız, çok çalışacağız. Doğru rotasyon yapacağız. Bu kadar rotasyon yapabiliriz ama bu rotasyonu takım çalışarak yapsaydı inanıyorum ki biz bu maçı da rahatlıkla kazanırdık. Çünkü Galatasaray'ın haftada kazanamayacağı hiçbir maç yok. Juve'den sonra da tekrar önümüzdeki hafta sonu oynayacağımız maç çok önemli oluyor. Bu sefer iç sahada oynayacağız yanlış bilmiyorsam. Hemen şuradan bir bakayım. Dıp 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 dıp. Nerede oynuyormuşuz? Evet, Alanyaspor'la içeride oynuyoruz. Sonrasında da dışarıda Beşiktaş'la oynayacağız. Ama arada bir hafta var. Beşiktaş'ın durumu da ortada. Onlar da ilk başta bir asılacaklar, edecekler ama bizim de gene doğru kadroyla, doğru oyunla Beşiktaş'ı da yeneceğimizin gayet eminim. Çünkü 25'inde oynuyoruz. 28'inde Alanya oynuyoruz. Ondan sonra bir şeyimiz yok. Avrupa Kupası maçımız yok bildiğim kadarıyla. Evet değerli dostlar, beni takip ettiniz, beni beğendiğiniz için teşekkür ederim. Bazı dedikodular var bu seçimlerle alakalı. Onları da bir sonraki yayına saklıyorum. Biraz daha bir şeyler gerçekleşsin. Divan seçimleri var. O çok kıymetli. Divanda bir değişiklik olacağını öngörüyorum. Orada bir değişiklik olacak yönetimsel anlamda. Mayıs ayı itibariyle de
bu Beşiktaş'la oynayacağımız maç ve sonrasında bu malum takımla ne zaman oynuyoruz biz? Nisan'da oynuyoruz. Bir Trabzon maçı da var gene Nisan başı. Bu iki maç Galatasaray'ın ligdeki gidişiyle de yeni bir adaya çıkıp çıkmayacağı Dursun Başkan'a karşı onu da zaman gösterecek. Dursun Başkan'ın nasıl bir yönetim kuruluyla bizim karşımıza çıkıp oy isteyeceği de gene muallakta bakalım neler olacak, neler bitecek önümüzdeki süreç içerisinde. Değerli dostlar, hepinize keyifli bir hafta sonu dilemek isterdim ama olmadı. Önemli. Böyle yol kazaları arada sırada olur. Herkese görüşmek ümidiyle diyor. Esenlikler diliyorum. Akıllı kalın, Galatasaray'da kalın. Sevgiler, saygılar.